Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yapacağız. Özellikle 12 Nisan gününe dikkat diyoruz. 12 Nisan günü önemli verilerin açıklanacağı bir gün olacak ve dolar ve altın tarafında önemli dalgalanmalar 12 Nisan gününde yaşayabiliriz. 10 Nisan itibariyle piyasalar açıldı ve bu piyasalardaki hareketlilik özellikle altın ve dolar tarafında devam edecek mi? Bunu hep birlikte bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Ben sizi başka ekonomistler gibi verilere boğmak istemiyorum. Teknik yönlere boğmak istemiyorum. Altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü neden beklentilerim olduğunu, dolar ve euro tarafının neden güçlü olacağıyla ilgili analizlerim olacak. Bu analizleri dikkatli bir şekilde dinlemenizi sizden rica ediyorum. Bir kağıt kalem de gene getirirseniz sizler de bu konularla ilgili notlarınızı ve takip seviyelerinizi belirleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Sizler için de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet, çarşamba günü enflasyon verileri açıklanacak. Bunun ardından arkadaşlar bakın çok önemli FOMC'nin toplantı tutanakları açıklanacak. Biz FOMC'nin toplantı tutanaklarını neden takip edeceğiz? Burada çünkü FOMC'nin yapacağı tutanaklardaki gelen açıklamalarla ilgili arkadaşlar sonuç bize ABD Merkez Bankası'nın faiz arttırım sürecine devam edip etmeyeceği ile ilgili bilgiler sunacak. Bu bilgiler dahilinde altının yönüyle ilgili ipuçlarını bu toplantı tutanaklarından sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Nisan ayı itibariyle biliyorsunuz Fed'in faiz kararları yok. Mayıs ayında devam edilecek. Artı ABD tarafında bir resesyon sürecine girilme ihtimali oldukça yüksek. Bu resesyon sürecinin de daha öncelerden Fed'in almış olduğu faiz kararlarında çok agresif bir şekilde hareket ettiği için arkadaşlar bunu her zaman söylüyorduk. ABD ekonomisinin bu kadar hızlı faiz arttırımlarına devam etmesi sonucunda büyük bir durgunluk süreci içerisine gireceği. Resesyonu da en çok hangi enstrüman seviyor diye baktığımız zaman da bunun da gene cevabında altın ve gümüş tarafı olduğunu görüyoruz. O yüzden altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlilik devam edecektir sevgili dostlarım. Altın ve gümüşü izlemeye devam edeceğiz. Cuma günü de gene ABD tarafında arkadaşlar perakende satışlar ve sanayi üretimi kapasite kullanım oranları açılacak. Bunlar da önemli. Bu açıklamaları da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Avrupa bölgesinde de gene ekonomik verilerin güçlenmesiyle birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın ECB'nin arkadaşlar gelecek ay yapılacak toplantıda şahin adımlarına devam edip etmeyeceği beklentilerini destekleyen bir piyasa olması durumuyla arkadaşlar orada da 0,25 bas puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Bu da bizler için dolar, euro ve sterlin tarafında bir karşılaştırma yapmamız gerekliliğini bizlere sunduğu zaman euro tarafının bir kademe daha yüksek olduğunu, euro tarafında da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Altın tarafında bakın arkadaşlar şimdi iki yönlü bir analizimiz var. Altının ons tarafına baktığımız zaman öncelikle altının ons tarafında şurada takip ettiğimiz sizlerle bir oluşumumuz mevcut. Ve bu oluşum neticesinde bizler altının onsunda 1935 doların geçilmesiyle birlikte yukarı yönlü kısa vadeli bir hedef noktamız mevcut. Şimdi burada altının onsunu takip eden sevgili dostlarımız, gram altını takip eden sevgili dostlarımız bu noktaya dikkat edecekler. 1935 seviyesine doğru bir retest olsa bile buranın ana hedef bölgesi 2070 dolar ile 2100 dolar arasındaki mesafedir arkadaşlar. O yüzden burası daha henüz fiyatlanmış değil. Altının ons tarafında bizler 2025-2027 dolarlar seviyesine kadar yukarı yönlü bir hareket gördük. Fakat buradaki oluşumun çalışabilmesi için altının onsunda 2070 dolarla 2100 dolar seviyesine doğru bir yükseliş hareketi hala da beklentimiz dahilinde. Altlardan altının onsunda alım yapmış olan Forex'te, Viyop'ta işlemler açmış olan sevgili dostlarımız için de 1935 sıkı bir şekilde takip edilecek bölge. Bu alan üzerinde altının onsu kaldığı süreçte 2070 dolar ve 2100 dolar seviyesine doğru ana hedef bölgemiz sabit arkadaşlar. Buradaki beklentilerimiz dahilinde altının onsunda yukarı yönlü hareketleri bekleyeceğiz. O yüzden 12 Nisan'da açıklanacak olan ABD verileri bizim için önemli olacak. FOMC toplantı tutanakları önemli olacak. Buradaki fırtınalı hareketlerin, rally hareketlerinin devam edebilmesi içinse 12 Nisan'daki kararları dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Bu kararlar doğrultusunda da altın yönüne devam edecektir diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altındaki hareketlerin de arkadaşlar dolar bazlı ve ons bazlı hareketlerden etkilendiğini görüyoruz. Dolar Türk lirası tarafındaki hareketlilik özellikle kapalı çarşıdaki kur fiyatlarına baktığımız zaman arkadaşlar
oradaki fiyatlamaların 19.70 seviyelerinde olduğu unutulmamalı. Buradaki hareketlilik ons altın tarafında aşağı yönde bir düzeltme sürecini getirse bile dolar Türk lirası destekli olaraktan ben gram altın tarafında 1207 desteği altında bir rakam şu an için beklemiyorum ve benim için önemli destek noktası gram altında 1207 TL civarından geçen alan. Yani ben buraya kadar gram altında bir sarkma olsa bile panik yapmazdım. Kendi açımdan konuşuyorum. Panik yapmazdım. Benim için 1207 seviyesi önemli bir seviye. Buranın altında gram altın bir kapanış yapmadığı sürece burada da gene gram altın tarafında özellikle bizlerin takip etmesi gereken 1307 TL civarına doğru buradaki yükseliş hareketinin devam edeceği yönündedir. 12 Nisan günündeki kararlar önemli olacak. Eğer ki burada ABD lehine bir dolar lehine karar çıkarsa ons altının gerilemesiyle birlikte gram altında da 1207 seviyesi takibimizde olmalı. Fakat oradaki veriler altın lehine olursa da arkadaşlar altında bu sefer 1307 civarına doğru yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte takip edeceğiz. Gümüş tarafına baktığımız zaman da gümüşteki özellikle takip ettiğimiz bir formasyon ve bu formasyonla birlikte gümüş tarafında da bizler yukarı yönlü hareketin devam edeceğini sizlerle birlikte düşünebiliriz. Şimdi gümüşte özellikle 25 dolar seviyesi önemli olacak arkadaşlar. Gümüşü takip eden sevgili dostlarımız 25 dolardaki direnci yakinen takip edecek. Bu 25 doların üzerinde bizler gümüşte kalmayı başarabilir. Burada haftalık kapanışlar görebilirsek gümüşün ons tarafında bizler için bu küçük kulbun fiyatlanması 28 dolara kadar gümüşteki hareketliliği devam ettirecektir. O yüzden gümüşte özellikle ben bu hareketlerin sertleşebileceği yönündeki analizlerim vardı. Bunları da sizlerle birlikte takipteyim. Gümüşün yukarı yönlü düşüş trendini kırmasıyla birlikte de arkadaşlar bu hareketlerin artık yeni yeni gümüşte başladığını düşünüyorum. Ve gümüşte burada sizlerle birlikte agresif bir hareketin ve yönün başlayabilmesi için de çizmiş olduğum bu grafik üzerinde bakın şurada alan çok önemli olacak. Bu da 25 lira 25 dolar 08 seviyesi. Bu 25 dolar seviyesi o yüzden gümüşün onsunu takip eden arkadaşlarımız için önemli bir seviye. Kırılması durumunda sert bir şekilde bakın arkadaşlar burada haftalık grafik üzerinde baktığımız zaman gümüşte 30 dolarlar seviyesine doğru bu hareketi hızlı bir şekilde sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ve benim gümüşte özellikle grafik olarak baktığımda çok hoşuma giden bir görüntü mevcut. Ve bu görüntüde şurada görmüş olduğunuz mum hareketiyle birlikte düşeni de yukarı yönlü kırmasının etkisi çok büyük. Burası tekrardan bir retest yapıp bu üçgen içerisine girmediği sürece gümüşün grafiği gayet olumlu ve yukarı yönlü 25 dolar üzerinde kalmayı başladığı zaman da bir boğa piyasası içerisine girecek bir gümüşü sizlerle birlikte izleriz arkadaşlar. Gümüşteki arkadaşların da dikkatli olmasında fayda var. Burada güzel sonuçları ben gümüş tarafında bekliyorum. Sizler de bekleyebilirsiniz. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman özellikle gram gümüş takip eden arkadaşlarımız için 16 seviyesi önemli bir seviye demiştik ve bu kısa vadede gram gümüşün takip edilmesi gereken bir seviye. Bu seviyeye doğru hareketler burada da başlamış durumda. Ola ki ons gümüş tarafında arkadaşlar dediğim gibi 25 dolarlar seviyesi üzerinde kalmayı başarabilir isek gram gümüş tarafındaki arkadaşlar da buradaki seviyeyi 16 lira 42 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü takip etmeliler. Burası kısa vadede gümüşün yani TL bazlı gümüşün yukarı yönlü ilk etapta gideceği bir alandır. O yüzden 16.42 önemli olacak. Buradaki boğa piyasasında gümüşün gramı 16 lira 42 kuruş seviyelerinin üzerinde kalmayı başarırsa da arkadaşlar bizler 2023 yılı içerisinde 18 lira, 20 lira ve hatta 23 liralara doğru gümüşün gram tarafında hareketleri sizlerle birlikte izleyebiliriz. Tabi buradaki uzun vadeli hareketlerin de başlayabilmesi için özellikle de ben ABD Merkez Bankası'nın alacağı kararların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani FED faiz kararlarında aşağı yönlü bir hareket başlatırsa altın ve gümüş tarafındaki bu hareketlerin işte o zaman daha boğa piyasası haline geçeceği ve hızlı hareketleri başlatabileceği yönündeki düşüncelerim daha da belirginleşecektir. Sizler de bu seviyeleri takipte kalın. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman dolar Türk Lirası'nda da arkadaşlar önemli bir veri pazartesi günü ödemeler dengesi, salı günü ise arkadaşlar sanayi üretim verileri açıklanacak. Bu veri gerçekten dolar Türk Lirası'nda önemli olacak. Çünkü Ocak 2023 yılında bizim cari açık 9 milyar 849 milyon
TL civarında olmuştu. Şubat ayı beklentisi ise arkadaşlar 8,18 milyar dolarlık Türkiye ekonomisinde gene bir cari açık oluşması yönünde, beklenti bu yönde. İşte bu verilerin açıklanacağı gün olacak pazartesi, salı günü. Dolar kurunda ciddi burada gene dalgalanmalar sizlerle birlikte takip edebiliriz. Dolar kurunda hala beklentimiz 19 lira 50 kuruş seviyesi. 19 lira 50 kuruş bizler için önemli bir seviye. Fakat kapalı çarşıdaki fiyatlamalara baktığımız zaman dolar kurunun 19 lira 70 kuruş seviyelerinden fiyatlandığını görüyoruz. İki yönlü fiyatlamalar başlamış durumda. Bu iki yönlü fiyatlamalar içerisinde serbest piyasadaki dolar ile arkadaşlar bankalar arasındaki dolar miktarı gerçekten değişik fiyatlamalara sahne oluyor. Fakat bankalar üzerinden sizler dolar almaya kalktığınız zaman sizlere uygulanan muamele serbest piyasadaki fiyatlama olduğunu da çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Tabii ki böyle uygulamalar doğru mudur, yanlış mıdır tartışılır. Fakat ben tüketiciyi korumak adına bu türden hareketlerin yanlış olduğunu savunan taraftayım arkadaşlar. Bu tür hareketlerin yapılması, makasların bu kadar yükseltilmesi piyasalardaki panik ortamını daha da arttırıyor ve insanların dövize olan talebini maalesef ki daha da arttırabiliyorlar. Bugün itibariyle kurlara baktığımız zaman 19 lira 28 kuruş civarlarındaki direnci zorlayan bir dolar kurunun ilerleyen günlerde 19.28'i de kırıp 19 lira 50 kuruş seviyesine gideceği kısa yönlü beklentim de bu yönde. Burada Merkez Bankası tekrardan müdahil olabilir mi? Evet, olabilir. Böyle bir beklentim var. Fakat 19 lira 50 kuruş gerçekten dolar kurunda benim için ve grafik üzerinde gördüğüm kadarıyla önemli bir seviye. Eğer ki bu seviye Merkez Bankası tarafından korunamazsa seçimlerin yakın olduğu bu zaman zarfı içerisinde dolar kurunun ilk etapta 20 lira 55 kuruş seviyesine doğru bu hareketleri de önlenemez ve bu hareket 20 lira 55 kuruş seviyesine kadar dolar kurunda yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirir. Dolar kurunda bir önemli seviyede gene 20 lira 55 kuruş seviyesinden geçen bölge olur. Burasında da çünkü haftalık kapanışlarda bu 20 lira 55 kuruş seviyesi üzerinde kalmayı başarırsa dolar kuru o zaman 22 liralar civarına doğru giden bir dolar kuru da sizlerle birlikte izleriz arkadaşlar. Haftalık bazdaki kapanışlar gerçekten önemli çünkü sert hareketleri de bu tür kapanışlar belirlediği için ilk etapta 19 lira 50 kuruşun öneminden bu yüzden bahsetmek istedim sizler için. 19.50 gerçekten önemli bir seviye olacak. Cari açıkla ilgili rakamlar önemli takip edilsin. Pazartesi, salı günü. Bu da kurlar üzerindeki baskıyı beraberinde getirebilir arkadaşlar. Özellikle hareketli bir gün geçirmemize sebebiyet verebilir. Euro tarafına hemen geçelim. Euro Türk lirasına baktığımız zaman Euro'daki hareketler de yukarı yönlü devam ediyor. 21 liralar seviyesinin üzerindeki hareketleri Euro Türk lirasında izledik ve buradan bir aşağı yönlü düzeltme hareketi izliyoruz. Bunlar gayet normal hareketler. Çünkü yukarı yönlü bu hareketlerin bir düzeltmesi de mutlaka olacaktır. Ben Euro Türk lirasında artık 20 lira 04 kuruş seviyesi altında bir kapanış beklemiyorum arkadaşlar. Ve bu trendin bozulabilmesi için de Euro Türk lirasında 20 lira 04 kuruş altında bir kapanış olması şart. Bu kapanışı görmediğimiz sürece Euro'da 21.16 bizler için hala önemli bir direnç niteliğini taşıyor. Haftalık kapanışlarda da 21.16 seviyesi üzerindeki kapanışları beraberinde izleyebilirsek ilk etapta 22 lira 80 kuruş civarına doğru Euro Türk lirasında yukarı yönlü hareketleri bekleyeceğiz. ECB'nin yapmış olduğu ve Avrupa'dan gelen enflasyonla birlikteki önemli verilerin de Euro'yu güçlü tutacağını ve Euro'da yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünen taraftayım. Ve buradaki oluşumla birlikte Euro'da arkadaşlar ben bir 2023 yılı içerisinde de 30 liralar civarına doğru bir yükseliş olabileceği tahminim var. Bakalım sizlerle birlikte izleyeceğiz. Bu 30 liralar civarına doğru Euro Türk lirasında yukarı yönlü hareketler devam edecek mi? Sterlin tarafına baktığımız zaman sterlinde de gene önemli hareketler ve önemli gelişmeler. Özellikle sterlinde 24 lira 20 kuruş seviyelerine doğru hareketi beraberinde izledik arkadaşlar. Buraya doğru bir yükselme yaşadık. Trend olarak baktığımız zaman şu an itibariyle bu 23.80 civarının önemli olduğu, önemli bir destek civarında olduğu görülüyor. 23.80 üzerinde kaldıkça sterlinde de yukarı yönlü hareketler devam eder. Ve bu 23.80 seviyesini dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var diye düşünüyorum.
ve artık buradaki 23.60 da benim için önemli bir destek. Yani benim kendi açımdan takip edeceğim en önemli destek sterlinde 23 lira 60 kuruş seviyesi olur. 23.60 üzerinde kalındıkça da 24.62'yi test etmek isteyecek bir sterlin kısa vadede bizleri bekliyor olacaktır. Sizler de dikkatli bir şekilde sterlinde bu seviyeleri takipte kalın arkadaşlar. Hemen Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin'de de önemli hareketler ve oluşumlar mevcut. Şimdi 28 bin dolar benim için önemli biliyorsunuz. Sterlinde sizler de Bitcoin'de uzun zamandır benimle birlikte takip ediyorsunuz. 28 bin doların önemi şurada grafik üzerinde gördüğünüz hareketin bakın arkadaşlar yukarı yönlü sert bir şekilde ilerleyebileceğinin bir anlamı. Bu grafikte oluşan formasyon bir bayrak formasyonu, flama formasyonu. Siz bunun adını ne koyuyorsunuz bilmiyorum. Bana göre bir flama formasyonu ve bu formasyonla birlikte Bitcoin'de 26.400 dolar seviyesi altına gelinmedikçe ben bir 35.000 dolar hareketini Bitcoin'de bekliyorum. Bunu sizlerle önceki videolarımda da paylaşmış durumdayım. Ve bu beklentim hala da devam ediyor ve 28.000 dolar üzerinde bu hareketler kalıcı hale gelirse de arkadaşlar sert bir şekilde bu çünkü 4 saatlik grafikte baktığım için sert bir şekilde bu Bitcoin'deki hareketler yukarı yönlü atabilir. Ve şu anda Bitcoin'de beklemenin faydalı olacağını düşünen taraftayım. Bütün bunlar doğrultusunda gene OPEC üyelerine baktığımız zaman orada petrol arzının kısıtlanması durumu söz konusu. Bu kısıtlanmayla birlikte petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi beni Bitcoin'dir, altındır, gümüştür bu türevlerin tekrardan yukarı yönlü yükselebileceği anlamı taşıdığından dolayı da arkadaşlar Bitcoin'de ben 35 bin dolar seviyesine doğru bu hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Evet, fazla da uzatmayalım sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza beğeni atmayı, kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımı da mutlaka kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.